Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bu sezonun başında biliyorsunuz spontane olarak gelişen bir kadro dengesi geldi arkadaşlar. Formasyon içinde kadro dengesi. Dolayısıyla her zaman alışılagelmiş bizim normalde alıştığımız şekilde bir sezon evvel muhakkak ki bir duyuru yapılırdı, bir bilgilendirme yapılırdı ama bu sezon başında dolayısıyla hiç kimsenin de çok fazla bilgisi olmadan, hazırlığı olmadan bir güncelleme geldi ve kadro içinde bir konsol oyunundaki kimyaya benziyor. Hani bunu ismini zikretmek istemiyorum. Bilen zaten anladı bunu. Dolayısıyla böyle bir düzen içinde bir sezona başladık. Tabii başta açıkçası muhakkak çalışmalar yapıldı. Bunun üzerine çalışmalar yapıldı Nordeus tarafından ama bunun sisteme uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşandı. Dolayısıyla e, henüz daha kadro dengesinin konusunda çok fazla fikir sahibi olunmadığından dolayı bazı menajerlerdeki birçok menajer diyeyim bazı az kalır tepkiler olmaya başladı. Haklı olarak da kendi takımlarının kendinden daha düşük takımlara özellikle etkinlikler için söylüyorum. Etkinlik maçlarındaki durum için söylüyorum. Çok daha ufak takımlar, güçsüz takımlara yenilir hale geldiğini görünce tabii bu menajerlerde de bir sıkıntı yaşandı. Bunun aslında yapım amacı şöyle söylemek gerekirse ikinci, üçüncü bölgede çok kuvvetli, anormal derecede iyi oyun tarzları olan takımların defanslarında çok düşük oyuncular seçmesi, kalecilerini çok çok düşük seçmesi buna karşı bir önlem oldu. Bununla ilgili demek ki Nordeus'a veya Top Eleven'a çok fazla menajerden mail geldi ki göz ardı edemeyecekleri bir şekilde bunu uygulamaya soktular. Ama lakin sokarken iyi oldu ama bunun işte birazcık altyapısı tam hazırlanmadığı için bence hani daha hazırlıksız olduğu için dolayısıyla başta bazı şeyler oluşmamaya başladı. Ama şöyle ben de deniyorum. Bir haftadır aşağı yukarı bir süre içinde bazı şeyler biraz bizim hissedip hissetmediğimiz güncellemelerle beraber az buçuk biraz daha yerine oturmuş durumda. Şimdi arkadaşlar benim de bu konuyla ilgili söyleyecek şeylerim şunlar. Kadro dengesi arkadaşlar. Yani bir konsol oyunundaki bilen bilir tekrar söylüyorum. Bir kimya olayı vardır ki o konsol oyun ismini burada zikretmeyelim. Olmaz. Oradaki kimya olayına benzer bir durumla karşı karşıyayız. Zaten burada gördüğü gibi bunu tekrar okumaya gerek yok. Ben kendimi az aşağı alıyorum ve olayla ilgili şeyi başlatıyorum. Arkadaşlar bakın. Oktay Team için şu anda söylüyorum. Oktay Team Junior'da birazdan yanında göstereceğim. Onun da aşağı yukarı dengesi 9.8. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Ne istiyor bizden? Diyor ki takımınızın geneli yani ilk 11 geneli oyuna başladığı ilk 11'in geneli birbirine yakın oyunculardan oluşmalı. Yani ikinci bölgede, üçüncü bölgede çok fazla yüksek oyuncu tutup da defans veya kalecilerde düşük oyuncuları tutmanız sizin dengenizi bozuyor. Diyor ki bir denge içinde olsun. Bunun %10 baremi var. Yani bir yüzdesi var arkadaşlar. Şimdi diyor ki bir yıldız aşağı, bir yıldız yukarı. İlk 11 için söylüyorum. Bir yıl artı bir, eksi bir oyunculardan kurulabilir. Yani ben çünkü birçok formasyon denedim ve şu andan oynayış şeklime göre de söylüyorum bunu. Şu anki oynayış şeklim bu sezon için aşağı yukarı bu. Belki ileride bir formasyon özür diliyorum formasyon değiştirebilirim ama şu anda böyle oynuyorum. Göründüğü gibi arkadaşlar eğer 8 yıldız oyuncunuz varsa 7 veya 8 ise 9 veya 6 ise 7, 6 ise 5 gibi bir aşağı bir yukarı belki 2 yıldıza kadar da şey yapabilir. Zaten onu kadro ekranınızda denge olan kısımda bunun yükselip alçaldığını göreceksiniz. Ama şu bir gerçek ki en ideal olanı bence artı bir eksi bir arkadaşlar. Yani
6 yıldızlı bir oyuncunuz, 6 yıldızlı oyuncularınız varsa 7 yıldız, 6 yıldızsa 5 yıldız gibi denge oranını iyi ayarlamak lazım. Yani kadro planlamanızı yaparsanız bundan sonra buna göre yapmanızda fayda var değerli arkadaşlar. O dönemi bitirdiler. Şu anda öbür türlü olan takımlar için bitirdiler. Ama dolayısıyla oradan da gelecek bazı tepkiler olabilecektir. Çünkü onlar dünyada sıralamada olan ve özellikle kaynak aktaran takımlar. İleride ne olur bilmiyorum ama sonuç itibariyle şu anda artı bir, eksi bir denge olayını kurmuş durumdalar. Bakın gördüğünüz gibi Oktay Team içinde görüyorsunuz. Oyuncular aşağı yukarı birbirlerine yakın. Birbirlerine yakın. Oynayış formasyonunuz ne olursa olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Formasyondan ziyade yıldızlar ve güç oyuncuların birbirine yakın güç dengelerini baz alıyor. Bakın bu bilgi önemli. Yani artı bir eksi bir dediğim gibi. Artı bir eksi bir. Yani çok fazla oyuncular arasında fark olmayacak. Birkaç mevkili oyuncularınızı değişik yerlerde denersiniz. Yani değişik mevkilerde denersiniz. Mesela yani şöyle denersiniz. Veya ne bileyim şunu şurada denersiniz gibi. Bakın hala da aynı şekilde devam ediyor. Yani gördüğünüz gibi. Yani bakın ne oldu? Yaşar'ı ben pozisyonun dışına aldım. Denge düştü. Dengenin geneli 9.3. Doğru. Çünkü birbirine yakın oyuncular var. Ama pozisyonun dışında ben onu değerlendirdiğim için denge düşmüş durumda değerli kardeşlerim. Bakın. Yani pozisyondan ziyade oyuncuların birbirine yakınlığı çok önemli. Burada çok çok önemli. Bakın yanda görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu da Oktay Team Junior için onunla 9.8 gördüğünüz gibi. Orada da birbirine yakın oyuncular. Bakın 9-8 ağırlıkla var. Bir tane 7 oyuncu var. 9-8 olduğu için ağırlıkla 9.8 dengeyle oynuyor. Bu size ne fayda sağlıyor değerli kardeşlerim? Kadronuz dengeli olursa, kadronuz iyi olursa kendinizden kuvvetçe yüksek, denge oranı sizden daha düşük takımlara karşı başa baş mücadele etmenizi sağlıyor. Bir amaç bu zaten. Bir amaç daha düşük takımların daha yüksek takımlarla mücadele gücünü arttırmak. Asıl bir amaç da bu. Ama bir amaç da böyle oynayan yani öbür türlü oynayan ikinci, üçüncü bölgede muhteşem oyuncular tutup da bir veya iki yıldızlı oyuncularla defanslarını kalecilerine konumlandırmış takımlara karşı da bu bir set koyma. O yüzden bence olumlu, olumsuz yanları yok ama tek olumsuzluk şu oldu. Başta hazırlıksız olan yani bir haber verilmeden veya bir duyuru yapılmadan ki her zaman yapılırdı bu sezon yapılmadı. Dolayısıyla böyle olduğu zaman menajerlerin bir kafası karıştı. Bir denge olayında bir sallantılar oldu. Dolayısıyla takımınızı dizayn ederken dengenizi mevkilere ayarlarken dengenize bakarak alabileceğiniz maksimum en yüksek dengeyi oturtup o şekilde genel itibarla oynamanızda fayda var. Şimdi diyeceksiniz ki abi bir sıkıntı var. Şimdi maç içinde sakatlık olabilir, ceza olabilir. Burada zaten bunu da söylüyor. Bakın diyor ki kadro dengesine o benzer yeteneğe sahip olduğuna emin olun. Sakatlıklar ve kırmızı kartlar performansı etkileyebilecek diğer duruma dikkat edin. O zaman diyor ki yedeklerinize de önem vereceksiniz arkadaşlar. Bakın burada bir şey daha var. Yani yarın öbür gün sakatlığı bir şekilde düzelttiniz. Kırmızı materyalle. Ama cezalı oyuncunuz var. Önemli bir karşılaşmanız var. Dolayısıyla o cezalı oyuncunun yerine koyabileceğiniz bir yedeği de hazır tutmanızda en azından bir ya da iki tane yedek hazır olmanızda fayda var değerli kardeşlerim. Yani denge olayı dediğim gibi fena değil, güzel, olumlu. Ben olumlu olarak görüyorum ama lakin hazırlıksız olduğu için de biraz burada eleştirimi de yapmak istiyorum
değerli kardeşlerim. Bunun dışında benim unuttuğum, benim söylemek yani gördüklerim bunlar. Yani kadronun birbirleriyle yakın, dengeli oyunları ve oyun tarzlarından ziyade oyunlarının mevkisel olarak da alabiliriz. Ama esas ana şey güç dengesi. Oyuncuların yıldızsal overall güç dengeleri çok önemli değerli kardeşlerim. Bu konuda sizlerin de yorumlarını ve sorularını olursa bekliyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.